arkadaşlar, Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu sevimli Pikachu anahtarlığımızı yapacağız. Yapımı çok kolay. Hem anahtarlık olarak hem de çocuklarınıza oyuncak olarak yapabilirsiniz. Bunu tek videoda anlatacağım sizlere ve hep birlikte yapacağız inşallah. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kafa yapımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Yine sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyerek içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatarak bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Bir sonraki sıramıza geçelim ve bir tek bir çift yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapalım ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltelim. En son 2 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 24'e yükselttik. Devam edeceğiz artırmalara. 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek bir çift olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. 7 tek bir çift sonunda buradaki sık iğne sayımız 54 tane olacak. 54 sık iğne olana kadar yapalım gelelim arkadaşlar. 7 tek bir çift olana kadar ördük ve 54 sık iğneye ulaştık. 54 sık iğnemizi 6 sıra düz örelim. Artırma eksiltme yapmadan 6 sıra örelim. Sonrasında eksiltmelere geçeceğiz. Alt sıra boyunca düz ördük. Şimdi eksiltmelerimize başlayabiliriz. Bu sıramızda 7 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 54 olan sık iğne sayımızı 48'e düşürüyoruz. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada 6 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 48 olan sık iğne sayımızı da 42'ye düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar 6 tek, bir eksilt. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da 5 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. 42 olan sık iğne sayımızı da 36'ya düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 5 tek, bir eksilt. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 36 olan sık iğne sayımızı 30'a düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, bir tane eksilt. En son 4 tek, bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 30'a düşürdük. Şimdi göz yerlerini belirleyelim arkadaşlar. Başlangıç yerimizi arkaya getirelim. Sihirli halkamızdan aşağıya 13 sıra inelim. 13 ve 14. sıra arasına ilk göz yerimizi belirleyelim. İki göz aralığımızda 8 sık iğne olacak. 8 sık iğne sayıp 9. sık iğneye ikinci gözümüzü yerleştireceğiz. Şimdi yerlerini belirledik. 10 milim göz kullandım ben. Gözleri belirlediğimiz yerlere takalım. Gelelim. İşaretlediğimiz yerlere gözlerimizi taktık. Plastiklerini de geçirdik. Şimdi her zaman olduğu gibi vidaların uç kısımlarını çakmağımızla birazcık eritelim. Ve bastıralım. Bu şekilde gözlerimiz çıkmaz. Diğerini de yapalım arkadaşlar. Sonrasında eksiltmelerimize kaldığımız yerden devam edelim. En son 4 tek bir eksilt yapmıştık. 3 tek bir eksiltle devam ediyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı da 24'e düşürüyoruz. İçine elyafla doldurup gelelim arkadaşlar. En son 3 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 24'e düşürdük.
İçini elyafla doldurduk. Şimdi son eksiltme sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane eksilt yapacağız ve 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürerek kafa yapımını tamamlayacağız. İpimizi biraz uzun bırakarak keselim. Kafamız hazır. Pikachu'muzun kulağını yapacağız şimdi. Siyah ipimizle sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyelim ve halkamızın içerisine 5 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda yapmış olduğumuz sık iğnelere tek batalım. Yani artırma eksiltme yapmayalım. 5 sık iğnemize yine 5 sık iğne yapalım. Gördüğünüz gibi burada ters kıvrıldı örgümüz. Sizin de öyle olacak. O yüzden makasımızın ucuyla örgümüzü düzeltelim. Ve devam edelim. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 5 olan sık iğne sayımızı 10'a yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar bütün sık iğnelere çift batalım. Bir sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda elde ettiğimiz 10 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapalım. Ve 10 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Burada renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Sarı ipimize geçeceğiz. Son ördüğüm sık iğneyi tekrar açıyorum. Burayı siyah ipimizle değil, sarı ipimizle kapatıyorum. Hemen yandaki sık iğnemize ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekerek aynı sık iğnemize tekrar batıyorum. Bu şekilde 12 sık iğnemizi sarı ipimizle bir sıra düz örelim. Sarı ipimizle bir sıra düz ördük ve sıramızın sonuna geldik. 11 ve 12. Şimdiye kadar spiral şekilde örüyorduk ama bu sıramızda ip geçişlerimiz belli olmasın diye ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip aynı sık iğneye tekrar batıyoruz. Ve 3 tek, bir çift yapıyoruz. 12 olan sık iğne sayımızı da 15'e yükseltiyoruz. Burada iplerimizi bağlayalım. Siyah ipimizle işimiz bitti. Onu keselim. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, bir çift yaparak 15 sık iğneye ulaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bu sıradan sonra yine spiral örmeye devam edeceğiz. Burada 15 tane sık iğnemiz var. 15 sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz örelim. Evet, 15 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Şimdi bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 15 olan sık iğne sayımızı tekrar 12'ye düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, bir eksilt. Sonraki sıramıza geçiyoruz. 12 sık iğnemizi 2 sıra düz örüyoruz. 2 sıra düz ördük. Şimdi kulağımızın son sırasındayız. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Böylece 12 olan sık iğne sayımızı 9'a düşüreceğiz. Evet, kulağımızı tamamladık gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çekip karşılıklı sık iğnelerden alarak kulağımızın iki kanadını 4 sık iğne ile birleştireceğiz.
Bir zincir çekip ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Sevimli Pikachu'muzun kulakları hazır. Şimdi dikme yerlerini ayarlayalım. Sihirli halkamızdan 1, 2, 3, 4 sık iğne yana. Diğer kulağımızda yine 1, 2, 3, 4 sık iğne yana. Bu şekilde sabitleyerek dikelim arkadaşlar. Sevimli Pikachu'muzun kulaklarını işaretlediğimiz yerlere iğnelerle sabitledik. Bunu göz kararı kendiniz daha güzel ayarlayabilirsiniz. İğneler yardımıyla önce ayarlayın, sonrasında dikim işlemine geçin. Bir kulaktan bir kafadan alarak kulakları 2 tur dikelim. Her iki kulağımızı da bu şekilde dikip gelelim arkadaşlar. Kulaklarımızın dikim işlemini bitirdikten sonra ipimizi burada sabitleyip iç kısımdan çıkaralım. Bu iplerimizi kafamızın içerisinde gizleyelim. Sevimli Pikachu'muzun kulaklarını diktik. Şimdi ağız ve burun yapımına geçeceğiz. Siyah ipimizle yapacağız. Gözlerin hemen altındaki sıradan ortalayalım. Üçer sık iğne, 1 2 3. sık iğneye, 1 2 3. sık iğneye, yani kenarlardan 1 2 sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğneye, 1 2 3 sık iğne aralığına. Buradan da 1 2 sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğneye denk geliyor. Burnumuzu yapıyoruz. Burada 3 sık iğne aralığına burnumuzu yaptığımızda hemen bir alttaki sıramızda tam o 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneden çıkıyoruz. Bir yandan şöyle. Birer tane yanlarda sık iğnemiz kaldı. Tam ortasından çıktık. Burada V harfi yapacağız. 1 2 sık iğne aşağıya, 1 sık iğne yana. Yine bu hizadan 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneye batarak ilk çizgimizi, yani ilk V'mizi yapıyoruz. Yine ağız kısmına başladığımız yerden giriyoruz. Aynı şekilde yine aynı hizadan giriyoruz. 1 2 3. 1 2 3. sık iğneden çıkıyoruz. Ve tekrar buradan alt kısımdan çıkıyoruz. Yani mantık şu arkadaşlar. Göz hizasının hemen altındaki sıradan 1 ve 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneden girişimizi yapıyoruz. Burada da yine 1 ve 2 sık iğne bırakıp 3. sık iğneden çıkıyoruz. Tam ortalayarak bir sıra altından ağız kısmına geçiyoruz. Burada yine 1 2 sık iğne kalıyor. V harflerini yapıyoruz. Aynı hizalara gelecek şekilde ve burnumuzu tamamlıyoruz. Pikachu'muzun yanak kısmında yaparak kafasını tamamen bitirelim. Yanakları çok kolay. Yine sihirli halkamızı yaparak ipimizi sabitleyelim ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Burada renk geçişlerinde yaptığımız gibi yapacağız. Karşıdaki sık iğnemizin üzerine batarak ilmek kaydıracağız. Bir tane zincir çekeceğiz. Aynı sık iğneye tekrar batarak ilk sık iğnemizi oluşturacağız. Bir tane daha batacağız. Yani burada bütün sık iğnelerimize çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükselteceğiz. Son çiftimizi yapıyoruz. Ve yine karşıdaki sık iğnenin üstüne batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Bu ipimizi burada gizleyelim. Bu ipimizle de dikeceğiz. Yanaklarımızı yine göz kararı ayarlayalım.
aynı hizada olsun ve gözlerden bir sık iğne yan tarafta olsun. Hemen son sık iğnelerin üzerinden tel yöntemiyle dikelim. Diğerini de dikip gelelim arkadaşlar. Birkaç ucunun yanaklarını da diktik. İplerimizi yine alt kısmından çıkardık. Bunları bağlayalım. İleride sökülmesin. Sonra yine kafamızın içerisinde bu iplerimizi gizleyelim. Sevimli Pikachu'muzun kafa kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Gövde yapımıyla devam ediyoruz. Gövde yapımına yine sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Halkamızı kapatıyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda da 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. 30 olan sık iğne sayımızı da 36'ya yükseltmiş oluyoruz. 4 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 36'ya yükseltmiştik. 36 sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz örüyoruz. 36 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Şimdi bu sıramızda 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz ve 36 olan sık iğne sayımızı tekrar 30'a düşürüyoruz. 4 tek bir eksilt yaparak 36 olan sık iğne sayımızı 30'a düşürmüştük. 30 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz ve 30 olan sık iğne sayımızı da 24'e düşürüyoruz. 3 tek bir eksilt yaparak 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürmüştük. 24 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Gövdemizin son sırasındayız. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yaparak 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tek bir eksilt yapalım. Gövdemizin içerisini dolduralım. Gelelim arkadaşlar. Gövde kısmını bitirdik. İçine elyafla doldurduk arkadaşlar. Burada ipi kısa kestim ve iç kısımda gizledim. Çünkü kafada ipini biraz uzun bırakmıştım zaten. Bu iple dikeceğiz. Başlama yerini arkaya getirecek şekilde ortalayalım. Kafamızı bir gövdeden bir kafadan alarak 2 tur dikelim. Dikme işlemine bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi 2 tur dikersek daha sağlam olur. Bir gövdeden bir kafadan karşılıklı sık iğnelerden alarak dikme işlemini tamamlayalım arkadaşlar. Dikme işlemini bitirdik. İpimizi burada sabitledik. Şimdi iç kısımdan çektirerek gizleyelim. Şimdi sevimli Pikachu'muzun kollarını yapacağız. Birini ben daha önce yapmıştım. İkincisini beraber yapalım. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimizi sabitliyoruz ve içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 5 olan sık iğne sayımızı 10'a yükseltiyoruz.
Diğer sıramıza geçiyoruz ve 10 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 10 olan sık iğne sayımızı 8'e düşürüyoruz. 3 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 8'e düşürmüştük. Şimdi 8 sık iğnemizi 2 sıra boyunca düz örüyoruz ve kolumuzu bitiriyoruz. Diğer kolumuzda ipimizi uzun bırakmıştık. Bunu da kısa keselim. İç kısımda çektirelim. Bu iple iki kolumuzu da dikelim. Kollarımızı iki yana iğnelerle sabitledik. Tam kafasının altından gelecek şekilde yine bir gövdeden bir koldan alarak iki kolumuzu da gövdemize dikelim. Aynı iple karşıya geçip kolumuzu da dikebiliriz. Kollarını dikme işlemini bitirelim arkadaşlar. Sonrasında Pikachu'muzun bacaklarını yapacağız. Sevimli Pikachu'muzun bacak yapımına geçtik. Ben yine birini yapmıştım. Vakit kaybetmeyelim diye. Diğerini birlikte yapacağız. Yine sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyerek içerisine 5 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 5 olan sık iğne sayımızı 10'a yükseltelim. Bir sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yaparak 10 olan sık iğne sayımızı 15'e yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. 15 sık iğnemizi arka loblardan alarak bir sıra düz örelim. Sık iğnelerimizin arka kanatlarından alacağız. Ve bu sıramızı bu şekilde sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bacağımızın yukarı kısma dönüşünü sağladık. Şimdi yine 15 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan normal sık iğne olarak örüyoruz. 15 sık iğnemizi 2 sıra düz ördükten sonra diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz ve 15 olan sık iğne sayımızı tekrar 10'a düşürüyoruz. Böylece bacak kısmında bitirmiş oluyoruz. Bacaklarını bitirdik. Yine göz kararı biraz ön tarafa gelecek şekilde sihirli halkadan 1-2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneye bacaklarımızı sabitledik. Şimdi kollarını diktiğimiz gibi bir bacaktan bir gövdeden alarak dikelim. Aynı iple diğer bacağını da dikip gelelim arkadaşlar. Sevimli Pikachu'muzun kollarını ve bacaklarını diktik. Şimdi kuyruğunu yapacağız. Yine sarı ipimizle başlıyoruz. 11 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincirimizden başlayarak 11 zincirimizin üzerine 10 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. İlk sık iğneden başlayarak sıramızın sonuna kadar yine 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine bir zincir çekerek geri dönüyoruz. Ve yine 10 sık iğnemizin üzerine ilk sık iğnemizden başlayarak 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu bizim 3. sıramızdı. Yine bir zincir çekip dönüyoruz ve 4. sıramızda düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik.
4 sıra düz örmüş olduk. Bir zincir çekip dönüyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Kalan 6 sık iğnemizi örmeden bir zincir çekip dönüyoruz. Yine ilk sık iğnemizden başlayarak 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu yine bizim ikinci sıramız. Bir zincir çekip dönüyoruz. Üçüncü sıramıza 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek dördüncü sıramızı da 4 sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bu kısma geldiğimizde 4 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. İkinci zincirden başlayarak zincirlerimizin üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burada 4 tane sık iğnemiz vardı. Onların üzerine de yine sık iğne. Bakın burada çıkıntımız oluştu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bütün sık iğnelerimize tek batarak 7 sık iğne ile sıramızın sonuna geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Ve yine 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar yine 7 sık iğnemizi yapıyoruz. Yedi sık iğnemizi sıramızın sonuna kadar düz ördük. Burada renk değişimi yapacağız. Kırmızı ipimize geçeceğiz. O yüzden ilmeğimizi kırmızı ipimizle kapatıyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Yine aynı sık iğnemize batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada 3 sık iğne yapalım. Bir zincir çekerek geri dönelim. Yine ilk sık iğnemizden başlayarak 3 tane sık iğnemizi yapalım. 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Burada zincirlerimizin üzerine ikinci zincirden başlayarak 2 tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki 3 sık iğnemizi düz örüyoruz. Yine bir zincir çekip dönerek 5 sık iğnemizi düz örüyoruz. Bir zincir çekerek kuyruğumuzu bitiriyoruz. Buradaki iplerimizi bağlayalım. İç kısımda çektirerek keselim. Kırmızı ipimizi biraz uzun bırakalım dikmek için ve kuyruğumuzu buraya dikelim arkadaşlar. Evet, arka kısmı ortalayarak aynı oranda sık iğneler bırakarak sabitleyelim ve kuyruğumuzu şu kısımdan kırmızı olan yerlerden dikelim arkadaşlar. İpimizi bu kısımda sabitleyerek iç kısma çektirip gizleyelim arkadaşlar. Pikachu'muzun boyu kulaklarıyla birlikte yaklaşık 13-14 santim. Anahtarlık yapabilmek için ideal bir boyut. Ama siz isterseniz anahtarlık yapmayıp çocuklarınıza oyuncak olarak yapabilirsiniz. Ben bunu yine anahtarlık yapacağım. O yüzden buraya aparatını dikip boncuklarla süsleyeceğim. Sonrasında son halini birlikte görelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Pikachu anahtarlığımızı tamamladık. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir anahtarlık oldu. Çok da güzel bir oyuncak olur. Çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.
Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videolarımı beğenip izleyerek, yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.